Evet, demin yayında biraz sorun yaşadık galiba sevgili dostlarım. Tekrardan yayına bağlandık. Sizde herhangi bir sıkıntı varsa bunu gene video içerisine yazarsanız da sevinirim. Şu an için herhangi bir sıkıntı görülmemekte zannedersem. Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında, Rusya Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir toplantı meydana geldi ve bu toplantı sonucunda da arkadaşlar çıkan sonuç Financial Times'a yansımış durumda. Financial Times'ın yapmış olduğu habere göre arkadaşlar Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin Rus ruble ile yapılması konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varıldığı yönünde haber çıktı. Tabii bu haberin çıkmasıyla birlikte hemen Avrupa Birliği ve ABD tarafından da tepkiler gelmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz Rus rublesi ve Rus bankalarına karşı ticareti önleyebilmek için Avrupa Birliği tarafında ve ABD tarafında özellikle bazı yaptırımlar bankalar aracılığıyla uygulanıyor. Buranın euro ve dolara özellikle Rusya tarafının erişmesi engelleniyor. Bununla birlikte de bankacılık sisteminde para alışverişini kapatabilmek için Rusya'ya bazı yaptırımlar söz konusu. Şimdi bizim Soçi'de böyle bir anlaşma yapmamız dolar kuru tarafında bazı şokları beraberinde getirebilir mi? Bunu sizlerle birlikte burada inceleyeceğiz. Ayrıca dolar, altın, gümüş, gram altın, ons altında bu videomuz içerisinde haftalık kapanışlar geldi. Bu haftalık kapanışlar neticesinde doların, altının ve gümüşün kapanış seviyeleri olumlu olup olmadığıyla ilgili bunlar yükseliş habercisi mi yoksa düşüş habercisi şeklinde mi algılanabilir bu kapanışlar? Sizlerle birlikte bunları da burada yorumlayıp bulmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kanalımıza beğeni atmanız kanalımızın daha fazla arkadaşa ulaşması anlamı taşıyacaktır. O yüzden kanalımıza yorum ve beğeni yapmanız, ayrıca kanalımıza abone olmamış, bizi dışarıdan seyreden tüm dostlarımızın hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, yayında herhangi bir sıkıntı yok zannedersem arkadaşlar. Bununla ilgili yazarsanız da sevinirim. Şu an yorumları göremiyorum. Fakat herhalde birazdan gelmeye başlar. Bendeki yayında biraz sıkıntı var gibi duruyor ama şu an için herhangi bir problem gözükmemekte. Evet, fazla yayını uzatmayalım. Hemen dolar kuruyla yayınımıza başlayalım arkadaşlar bir sıkıntı yaşamadan. Evet, dolar kurunda bizler 17.91 seviyesinden bu hafta bir haftalık kapanış gördük. Bu haftalık kapanış bizler için olumlu mu? Evet, dolar kurunda bu hafta teknik olarak gelen bu kapanış bizim için olumlu arkadaşlar. Dolar kurunda takip ettiğimiz 17.75 seviyesindeki rakamımız vardı. Şimdi biz sizlerle birlikte bu rakamımızı, yani destek rakamımızı dolar kurunda 17 lira 80 kuruş civarına yükseltiyoruz. 17.80 üzerinde kalındıkça bu hafta itibariyle dolar hala olumludur. Yukarıda 17.96, 18.05 ve 18.25 civarlarındaki dirençleri tekrardan test etmek ister. 17.91 civarından gelen kapanış bizim için de teknik olarak olumlu bir kapanış, kısa da diye yorumlayabiliriz. Forex'te, Viyop'ta kısa vade işlem yapan sevgili dostlarımız da 17.80 destek bölgemiz. Bunun üzeri 17.96 ve 18.05 direnç bölgeleri yukarı yönlü denenebilir. Aşağı yönlü kırılımlarda ise 17.80 altında 17.70 ve 17.64 destek bölgeleri dikkatli bir şekilde takip edilebilir. Evet, Özkan selam demiş. Alkim Elektronik yayında sorun yok demiş. Teşekkürler arkadaşlar. Sözler Mobilya bize selam yollamış. Ben de tüm arkadaşlarımıza buradan çok selam gönderiyorum. Evet, fazla uzatmak da istemiyorum. Yayın kesilirse bağlantımız kopmasın diye arkadaşlar. Kısa kısa anlatacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz Soçi'de Vladimir Putin ile yapmış olduğu görüşmeye biraz değindik. Bu görüşmelerin ardından piyasaların açılmasıyla birlikte arkadaşlar ilk tepkiler Financial Times'ın yazısının ardından ABD tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmeye başladı zaten. Bunu hepiniz takip ediyorsunuzdur. Piyasalar buna duyarsız kalmayacaktır. Bunun karşılığında zaten
bizlerin dolar kıtlığı, euro kıtlığı yaşadığımız bu dönem içerisinde arkadaşlar bir de bankalar arası sistemde oluşabilecek bu türden bir yaptırımları kaldırmamız zor olacaktır. Bunun için de tekrardan bir dolar kuru şoku yaşama ihtimalimiz artmış gözükmekte. Avrupa Birliği ve ABD tarafının da bu anlaşmayı kullanmak isteyeceğini de düşünüyorum sevgili dostlarım. Çünkü Rusya ile hiçbir ülkenin ticaret yapmasını özellikle kendilerinden olan yani Avrupa Birliği ve NATO tarafında olan ülkelerin bununla Rusya ile özellikle hiçbir ticari ilişki yapılmasını istemeyen bir ABD ve Avrupa Birliği şu an karşımızda. Rusya'nın da hasım olarak ilan ettiği ülkeler içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD NATO ülkelerinde sayarsak arkadaşlar maalesef ki bu anlaşmanın ilerleyen günlerde bize ve bankacılık sistemine zarar vereceğini düşünen taraftayım ve bu da beraberinde kur şoklarını getirebilir. Dolar kurunda 25 TL beklentin bitti mi diye bir arkadaşımız sormuştu. Arkadaşlar dolar kuru ile ilgili benim 25 TL beklentim henüz bitmiş değil. Hala 25 TL dolar kurundaki 2022 yılı içerisindeki beklentim devam ediyor. Bu hafta itibariyle bizler kısada dediğim gibi arkadaşlar 17.80 desteğini takip edeceğiz. Yukarıda 17.96 ve 18.05 seviyeleri kısadaki takip seviyelerimiz olacak. Daha haftalık bazdaki kapanışlarda ise bizler için önemli olacak en kritik yukarıdaki direnç seviyesi 18 lira hala da 37 kuruş. 18 lira 40 kuruş seviyesinden geçen alan. Burada bizlerin takip ettiği bir 16.50 seviyemiz vardı. Uzun ve orta vade doları takip eden sevgili dostlarımız için onu da artık bugün itibariyle bu hafta itibariyle 16.50'den 16 lira 70 kuruş civarına doğru yukarı yönlü revize ediyoruz arkadaşlar. Bunu da aylık ve haftalık kapanışlarda 16.70 üzerinde kaldıkça dolar kurundaki hala yukarı yönlü trend yönünün bozulduğunu söylemek henüz erken olacaktır. O yüzden dolar kurunda yön hala daha yukarı olarak gözükmekte. Evet, Naim Ay teşekkürler başkan demiş. Teşekkürler Naim. Hoş geldiniz bir kez daha. Dolar tarafında anlaşılmayan bir şey varsa bunu gene sorularınız içerisinde yazın arkadaşlar. Cevaplamaya çalışayım. Şu an ons altın tarafına geçelim. Ons altında kritik seviyeler ve kritik kapanışlar geri çekilmeler olsa da arkadaşlar beklentilerimiz dahilinde 1775 dolar civarından sizlerle birlikte ons altın tarafında da kapanış gördük. Bu da ons altın için olumlu bir rakam. Aşağıda bizler için arkadaşlar 1760 dolar seviyesi özellikle artık önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Geçen hafta bu seviyemiz 1750 dolar civarından geçiyordu. Şu an için bu seviyemiz 1760 dolara çekmiş durumdayız. Yukarıda takip seviyelerimizde 1781 ve 1795 dolar civarından geçen direnç bölgeleri olacaktır. Altında, ons bazlı altında özellikle ileriye dönük beklentilerimiz hala devam ediyor. Orta bazda ons altın takip eden arkadaşlarımız 1724 dolar seviyesi üzerinde kalındıkça yön hala daha yukarıdır sevgili dostlarım. Burada bizler için kısadaki hedef bölgemiz 1830 dolar. Ons altını takip eden arkadaşlarımız 1830 dolar seviyesini takipte kalsınlar. Yönümüz hala da 1760 dolar altına inilmedikçe 1830 dolardaki ana hedef bölgesi olarak ons altında takip edilecek ana bölgedir. 1830 dolar çok önemli ons altında ve gram altın takip eden arkadaşlarımız için. Çünkü 1830 dolar üzerinde haftalık ve aylık kapanışlar görmeye başlar isek arkadaşlar altının ons tarafında 1980 dolar civarına doğru artık önümüz açık olacak. O yüzden zorlu bir direnç olacaktır 1830 dolardan geçen direnç. Fakat bunu kırmamız halinde yukarıda 1980 ve onun üstünde 2070 dolarlar civarına doğru giden bir ons altın sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. Evet, gram altın tarafına bakalım. Gram altında da haftalık kapanışlar geldi. Gram altında özellikle 1023 TL civarından bir haftalık kapanış gördük. Bu kapanışla birlikte gram altında
Haftalık ve günlük kapanışımız nasıl oldu? Bunu da değerlendirelim hemen. 1005 arkadaşlar, 1005 TL civarı üzerinde gram altındaki kapanışlar bizler için olumlu kapanışlardır. 1023 1024 seviyesi bizler için orta banttaki direnç seviyemiz olacak bu hafta. Yani biz bunun bir gıdım, hemen hemen bir gıdım altında kapanış yaptık. 1024 üstünde biraz daha kapanış yapsaydık biraz daha olumlu bir kapanış olacaktı bizim için. 1024 bizler için açılışla beraber bir direnç olarak izlenmesi gereken rakam. Hala 1024 seviyesi. Onun üstünde 1036 direncimiz var. Buradan ana yönün bizler için hala da 998, yani 1000 TL üzerinde kalındıkça haftalık kapanışların özellikle 1000 TL üzerinde devam etmesiyle birlikte 1060 civarına doğru yukarı yönlü hareket beklentimiz gram altında hala da geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım. Kısa da burada 1005 TL önemli olacak. 1005 TL bu kısadaki gram altın, gerçi al-sat bankadan işlem yapan arkadaşlarımız özellikle al-sat yaparlarken makaslar çok açık. O yüzden bu civarlardan da pek al-sata girilmemesi iyi olacaktır diye düşünmekteyim. 1000 lira üzerinde gram altın kaldığı sürece yön hala da yukarı kuvvetli seyir gösterecek gibi duruyor sevgili dostlarım. Ons bazlı altın ve doların etkisiyle birlikte bu Ağustos ayı içerisinde biraz yatay hareket görebiliriz, seyredebiliriz. Fakat Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin ben devam edeceğini, Çin'in özellikle Tayvan'a yapacağı hareketler altın tarafında anlık yukarı yönlü sert hareketler getireceği yönündeki beklentilerim hala da devam ediyor arkadaşlar. Bunu her ne kadar da basında çok fazla görmesek de buradaki hareketler maalesef ki demeyelim, altın yatırımcısı arkadaşlarımız için olumlu, dünya için olumsuz yönde bir haber akışını, seyrini beraberinde getireceği için arkadaşlar altında yön ilerleyen günlerde hala da yukarı yönlü seyrini devam ettirecektir diye düşünmekteyim. Bu arada gümüş takip eden arkadaşlarımız var. Gümüş takip eden sevgili dostlarımız için de hemen ons gümüşe geçelim. Ons gümüşteki son durum. Evet, ons gümüş baktığımız zaman arkadaşlar ons gümüş tarafında bizler için 19.90 civarlarında bir kapanış görüyoruz burada. 19.90 üzerindeki kapanış günlükte bizler için aslında bir tık iyi bir kapanış da diyebiliriz. Bunun yukarı yönlü aşılması gümüşün ons bazlı hareketlerinde daha kuvvetli olmasının neticelerini sağlayacaktır. Fakat şurada 4 saatlik bazda gümüşün hareketlerine baktığımız zaman daha kısa bazdaki hareketlere 19 lira, özellikle arkadaşlar şu 19.80 civarından geçen alan destek olarak takip edilecek. Yukarıda da 20 dolar 50 sent civarındaki bölge sıkı bir şekilde takip edilecek. Buranın yukarı kırılması bizleri, bakın şuradaki hedef açık ve net olarak 20-50 seviyesi. Yani şu aşağıdan aldığımız zaman da 19.50 18.50 civarlarından geçen alan. Burası da bizlere yukarının 20.50 kırılmasıyla birlikte hala da gümüşün ons tarafında 21 dolar 50 sent civarlarına doğru yukarı yönlü hareketin buradan gelebileceğinin sinyalini vermekte sevgili dostlarım. O yüzden gümüşün ons tarafında da aceleci olmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Buradan hareket tekrardan yukarı yönlü dönüp 21 dolar 50 sent civarına doğru gümüşün ons tarafında hareketleri başlatacaktır diye düşünüyorum. Özlem Olgun altında düşüş olur mu diye sormuş. Özlem, şu an için altında geri çekilmeler 1760 dolar seviyesine kadar olabilir. Bu da gayet normal ve sağlıklı geri çekilmelerdir. 1760 dolar ons altına sarkmadığı müddetçe de 1830 dolar kısadaki ons altının hala da hedefi olmaya devam edecektir. O yüzden şu an için altın tarafında panik yapmaya gerek yok. Nejat ons altın düşer demiş. Evet Mustafa,
Kaçı görürüz bu ay demiş. 1100'ü görür müyüz? Yok, Mustafa Erdoğan sormuş. Bu ay daha 1100'lü rakamları göreceğimizi ben zannetmiyorum. 1100'lü rakamlar yani e, Eylül'ün 15'inden sonra arkadaşlar olabilir. Olabilir diyorum çünkü hiçbir şeyin kesinliği yok arkadaşlar. Kesin bir neticesi de olamaz zaten. Burada zaten bir grafik çalışması yapıyoruz ve bu grafik çalışması üzerinde gelebilecek destek ve direnç noktalarını sizlerle birlikte bulmaya çalışıyoruz. O yüzdendir her zaman sizleri uyarıyorum. Kuvvetli verdiğim direnç noktaları ve destek noktalarına riayet edin ki alttan alım fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Piyasadaki haber akışları anlık değişebiliyor. Biliyorsunuz ülkeler arası artık savaşlar piyasalara müdahaleler şeklinde oluyor. Altın tarafına müdahale, petrol tarafına müdahale, kimisi rezerv para e, olmaktan e, uzaklaşma yollarına doğru devam ederken bir tarafta bakıyorsunuz rezerv para olma yolunda adımlarını güçlendirebiliyor. Bir atak, bir strateji her şeyi değiştirebiliyor. O yüzdendir diyoruz ki şu dönem al-satların pek yapılması taraftarı olmayacağımız bir dönem. Çünkü satış yapıp bir haber akışıyla tekrardan fiyatların ani bir şekilde yukarı hızlı döndüğünü gördüğümüz bir dönem içerisindeyiz. En iyisi bu dönem içerisinde bir sepet yapmak. Altın, dolar, euro ve sterlinden oluşan bir sepet yapıp kazanç olan tarafı TL'ye geçmek, düşüş olan tarafla da TL'ye geçtiğimiz miktarla alım yapmak şeklinde değerlendirilebilir hareketlerin olabileceği dönem içerisinden geçiyoruz diye düşünmekteyiz. Evet, gram gümüş takip eden arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar bakın gram gümüşte bir dip çalışması devam ediyor. Bu ons taraflarında da bu çalışma devam ediyor. Gram altının hareketlerine baktığımız zaman gram gümüşün fiyatının çok düşük kaldığını da görüyoruz. Bu gram gümüş miktarının az olması piyasada gene bir tekel içinde devam eden bir gümüş hareketlerinin olduğunu bize gösteriyor. Bu hareketler ilerleyen günlerde bu enflasyonist ortamda, bu enflasyonun rekorlar kırdığı dönemde gümüşün bu fiyatlarda olması ve bu fiyatlarda durması imkansıza yakın bir olay. Buradaki hareket birden patlayacaktır. Çünkü spekülatif hareketler çok fazla oluyor bu gümüş tarafında. Buradaki hareketler bir anda patlayacaktır. Özellikle hepimizin bakın gümüş daha da düşecek, çok düşecek şeklinde piyasaya haberler akışları verilmeye başlandıktan sonra gümüşte ben hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket geleceği düşüncesindeyim ve beklentisindeyim. Gümüşü takip ediyoruz. Gerçekten gümüş biliyorum birçoğunuzu bıktırdı. Fakat şöyle bir durum da var. Biz gümüşü çok aşağılardan alım yaptık. Şu an sizler gümüşte bizlerin alım yaptığı miktarların çok çok üzerlerindeki seviyelerdesiniz. Yani buralarda beklemeniz gayet normal. Gümüş gram alımlarımızı eskiden beri beni takip eden sevgili dostlarımız bilir. 3 liralardan 4 liralardan aldığımız çok sayıda gümüşümüz var ve bunları hala da bizler elimizde tutuyoruz ve belli alanlarda takip ettiğimiz uzun vadeli seviyelerimiz kırılmadıkça bunları hala korumaya çalışıyoruz. O yüzden sizlerin de dikkatli olması. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman da gümüşteki fiyatların gerçekten hala da düşük olduğu görülmekte. Gümüşte ilerleyen günlerde bir 13.20, onun üzerinde 14.50, 16 ve 17 TL'lere doğru orta ve uzun vadede arkadaşlar seviyelerin beklentim dahilinde olduğu da unutulmamalı diyerekten gümüş gramı da bu şekilde değerlendirelim. Evet, dolar kuruyla ilgili sorunuz var mıydı? Varsa alalım. Ona da bakalım. Evet, dolar kurunda hala da bizler için kısadaki bazı hareketler çok önemli olacak çünkü. Evet, Nejat düşer demiş. Dolar düşme ihtimali ne kadar demiş Hüseyin.
Hüseyin, doların düşme ihtimali şu an için çok zayıf. Gerçekten çok zayıf. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri belli. Eylül ayı içerisinde özellikle ödenmesi gereken dış borç miktarı belli. Cari açık belli. Biliyorsunuz Şahap Kavcıoğlu'nun kısa zaman içerisinde yapmış olduğu iş adamlarıyla ilgili toplantı vardı ve bu toplantı esnasında da iş adamlarının zerzenişlerini hep birlikte dinledik. Özellikle kredilerden, yüksek kredilerden yakınan iş adamlarımız vardı. Buradan da çıkaracağımız sonuç, iş adamlarının da artık tedirgin olmaya başladığı ve dolar kıtlığının maalesef ki ilerleyen günlerde daha da belirgin bir şekilde Fed'in faiz artışlarıyla birlikte daha da fazlalaşacağı yönünde. Bu da dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin devamı niteliği taşıyacaktır diye ben düşünmekteyim. Evet, sevgili dostlarım, burada artık kapatalım. Doları, altını, gümüşü sizlerle birlikte değerlendirdik. Evet, Recep Bağ da şu an geldi. Hasan Hüseyin, euro yorumu yaparsan sevinirim demiş. Hasan, dün euronun yorumunu yaptık ama senin için bir daha bakalım hemen euro Türk lirasına kapatmadan önce. Evet, euro Türk lirasına kısada baktığımız zaman direnç olarak takip edilecek alan, bak tam şu bölgeden geçen alan, çünkü buraya her zaman değmiş ve buradan bir düzeltme sürecine gitmiş. Burada takip edeceğimiz yukarıdaki seviye Euro'da 18.60 seviyesi. Aşağıdaki destek de bakın tam şuradan geçen alan 18.10 destek bölgesi, 18.10. Evet, buraya 18.10 alırsak veya şuradan da alırsak daha sağlam bir destek bölgesi. Aşağıda 18, yukarıda da 18.60 seviyeleri arasındaki hareketlerin sıkıştığını söyleyebiliriz. Hareketler gene 18 ile 18.60 arasında bir müddet daha yatay devam edecektir diye ben düşünmekteyim. Buradaki hareketlerin aşağı yönlü hızlanabilmesi için ise şuradaki özellikle geçen destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması lazım. O da 17.80'den geçiyor. 17.80 altında kapanış olmadığı sürece Euro Türk Lirası'nda 19.20 seviyeleri ana hedef gibi görülmekte. Bu seviyeler takip edilebilir diye düşünmekteyim. Stokastiğe de baktığımız zaman zaten günlükte hala da al sinyalinin devam ettiği görülmekte. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte kısa bir yayın yaptık. Ramazan, sen de hoş geldin. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Ramazan. Bu arada şöyle bir bakalım gene. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Sözler Mobilya, Nejat, Hüseyin, isimsiz, Özlem Hanım. Evet, Recep Bey. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Bu arada kanala beğenileri atarsak arkadaşlar bu yayınımız daha fazla arkadaşımıza ulaşacaktır ve daha fazla arkadaşımız da yayınımızı izleyecektir. Şu an yayınımızı dinleyen, kanala abone olmamış arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hemen hemen her gün bir veya iki video yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Özellikle bu zor günlerde sizleri yalnız bırakmamak adına, inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Bununla ilgili de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.